Herkese merhaba, ben Onur Çiftçi. Bugün ilk YouTube videomla karşınızdayım. Konumuz Göbeklitepe. Şu ana kadar insan eliyle yapılmış ve bizim bulabildiğimiz en eski yapı. Tarihin başladığı nokta olarak düşünebiliriz. Genel bir bilgilendirme olacak ama sonrasında diğer videolarla birlikte felsefelerle, öğretilerle, yılan kültü, aslan kültü gibi videolarla devam edeceğiz. O yüzden güzel bir başlangıç olacak. En azından hem Göbeklitepe nedir bu videoda öğrenmiş olacağız. Hem de daha sonrasında farklı bir mitolojiye veya başka bir bilgiye baktığımızda yorumlama halimiz biraz daha derinleşmeye başlayacak. Evet, binlerce yıldır var olan, göz görmediği için varlığı bilinmeyen, toprağın altından çıkıp da güneşin ışığıyla kavuştuğunda eski bilgileri sunduğu yeni bilgilerle dönüştüren özel bir yapı, Şanlıurfa'nın Örenci Köyü yakınlarında bulunan bir arkeolojik yapı. Yapılan çalışmalarda günümüzden 11.600 yıl öncesine dayandığı keşfedilmiş durumda. 1963 yılında ilk olarak buraya bir arkeolog ziyarette bulunuyor ve sunduğu raporlarda buranın Bizans-Roma dönemine ait bir mezarlık olduğunu öngörüyor. Bu yüzden de üzerinde çokça durulmuyor. Önemi ise daha sonrasında 1994 yılında burayı ziyaret eden Klaus Schmidt tarafından keşfediliyor. Klaus Schmidt aynı süre zarfında Göbeklitepe yakınlarında bulunan Nevalıçöy'de yine Neolitik döneme ait olan arkeolojik bir alanda kazı çalışmaları yapan ekibin parçası. Nevalıçöy'den tanıdıkları T şeklindeki sütunları gördüklerinde buranın da aslında tarih için çok önemli ve Neolitik döneme ait olduğunu fark ediyorlar. 1995 yılında burada kazı çalışmaları başlıyor ve günümüzde de hala bu alanın ancak %10'u gün yüzüne çıkartılmış durumda. 2018 yılında ise UNESCO Kültür Mirası listesine alınmıştır. Göbeklitepe'den daha öncesine gittiğimizde burası Genç Dryas dediğimiz kısa bir buzul çağının bitişiyle yapılıyor. Dünyaya yaklaşan bir gök cisminin atmosfere girmesiyle parçalanması, dünyaya düşerek her birinin birer atom bombası etkisi yaratarak dünyayı tekrar şekillendirmesiyle alakalı olduğu artık doğru bir bilgi olarak kabul görüyor. Uzun buzul çağı dediğimiz bu dönem M.Ö. 13.000 yılında tamamlanmışken bu gök cisminin yaklaşmasıyla birlikte önce sıcaklık ani bir şekilde artıp tekrar kısa bir buzul çağı başlıyor. Bu daha çok Kuzey Amerika gibi Amerika kıtasını daha çok etkilerken Mezopotamya bölgesindeki ise çeşitliliği arttırıyor. Mezopotamya'nın verimli toprakları bu sayede büyük insan gruplarının toplandığı bir alan oluvermişti ve Göbeklitepe gibi kült yapıların doğuşu için bir olanak sağlamıştı belki de. Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden Joris Peters 1998 yılı itibariyle 100.000'den fazla kemik inceledikten sonra burayı yapan insanların yerleşik hayata geçmediklerini, tarım devriminin henüz gerçekleşmediğini ve vahşi hayvanlara ait kemik buluntuları ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda da Göbeklitepe'den 500 yıl sonra insanların yerleşik hayata bazı bölgelerde geçtiği gözüküyor. Göbeklitepe'de bu bulunmuş olmasa bile çevre yerlerde bulunan şeylerde Einkorn denilen bir buğday bulunuyor ve bu tarım başladıktan sonra aslında 80 tane buğdayın atası sayılan bir buğday tipi. Göbeklitepe öncesinde insanların, avcı ve toplayıcıların çok da birlikte hareket etmedikleri, küçük gruplar halinde hareket ettiği gibi bilgiler vardı. Avcı toplayıcı olan toplulukların tarımsal olarak bir devrim gerçekleştirmeden önce yerleşik hayata geçmiş olabileceğini, hatta sosyo-kültürel devrimin daha öncesinden gerçekleştiğini anlıyorlar. Klaus Schmidt'in de dediği gibi İnsanların böyle bir yapı yapabilmesi için ve tek bir amaç uğruna birlikte hareket edebilmeleri için buradaki taşların kesilmesi, yontulması, buraya taşınması ve buradaki işlerin planlanması gibi bazı statülerin oluşmuş olması gerekiyordu ki bundan 11.600 yıl önceki bir zamanda insanlar bir amaç uğruna hareket edebilsinler. Yapının fiziksel özelliklerine gelince T şeklindeki dikili taşlar buradaki tapınakların karakteristik özelliği. Klaus Schmidt ise tapınak kelimesinin bir ibadethane için değil de özel bir yapıyı betimlemek için
kullanıldığını özellikle üzerinde duruyor. Ne amaçla kullanıldığını keşfedebilmiş durumda değiller. Keşfedilememesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi ise buranın bir yerleşim yeri olmaması. Haliyle burayı yapan insanlar neden yaptı, kimlerdi, bunun gibi bu insanlara ait herhangi bir bulgu elimize geçmiyor. Keşfedilene kadar bir toplanma yeri olarak adlandırılmasının daha doğru olacağını ifade ediyorlar. 5-5,5 metrelik T şeklindeki 2 tane merkez sütununun çevresine oval bir form oluşturacak şekilde yine 10-12 tane T şeklindeki sütunun dizilmesiyle oluşturulmuş bir yapılar kümesinden bahsediyoruz. Arkeologlar buldukları her bir oval yapıya alfabetik sıraya göre adlandırmayla devam ediyorlar. D yapısında merkezdeki 2 tane T sütunun etrafında 12 tane sütun olması. Bununla alakalı da üzerindeki figürler, yontmalar, yılın aylarını sembolize ettiği veya zodyaktaki burçları temsil ettiği gibi astronomik bilgiler içerdiğini de öngörenler ve bunun doğru olduğunu kabul eden arkeologlar veya astronomlar da var. Göbekli Tepe'nin günümüze kadar çok iyi saklanarak gelmesinin en büyük sebebi ise burayı yapan kişiler tarafından gömülmüş olduğu. Sonuçta günümüzden 11.600 yıl öncesine ait bir yapıdan bahsediyoruz ki bu kadar iyi korunarak gelmesi şans bizim için. Arada büyük boşluklar olduğundan dolayı da buradaki sembollerin nasıl bir anlam ifade ettiğini şu anda bulamıyoruz. Sonuç itibariyle bundan önceki ilk yazılı tabletler Sümer tabletleri dersek Göbekli Tepe ile Sümer tabletleri arasında yaklaşık 6000 yıllık bir boşluk var. Bulunmaması için mi gömmüşlerdi yoksa tamamen bugünlere gelerek keşfedilmeleri ve bugüne bir mesaj taşımak için mi gömülmüşlerdi? Henüz bu sorunun cevabını tam olarak bilemiyoruz. Sütunların üzerindeki sembollere geçtiğimizde T biçimli her bir sütunun stilize edilmiş insan şekilleri olduğunu anlıyoruz. Bunlar aynı şekilde Nevolit Çölü'de de insan şekilleri olarak betimlenmiş ve her bir sütunun üzerinde eller, parmaklar, bazılarında ise kıyafetler betimlenmiş durumda. Göbekli Tepe'nin dışındaki Neolitik döneme ait yapılara baktığımızda burada hayvan figürleri biraz daha merkez konumdayken Göbekli Tepe'de insan figürleri daha merkez konumda ve insanın özelliğine indirgenmiş durumda gözüküyor. Arkeologlar bunun da aslında evcilleştirmenin bir başlangıcı olarak kabul ediyorlar. Bu sütunların üzerinde farklı hayvan figürleri var. Çoğunlukla yılan, tilki, yaban domuzu, kuş gibi hayvanların figürlerini görüyoruz. Bununla birlikte ceylan, aslan, koyun, kertenkele, akrep gibi birçok farklı hayvan yontmaları da görülür. Ayrıca bazı sütunların orta bölümlerinde soyut işaretler, semboller oyulmuş durumda. D yapısındaki dikili taşların doğu yüzeyinde yontulmuş bazı glifler de bulunmakta. Bu glifler C ve H şeklindedir. H sembolü tam olarak neyi sembolize ediyordu? İki dünya, yaşam, ölüm döngüsü, dualiteyi mi sembolize ediyordu? Tanrı'yı mı sembolize ediyordu? Varoluşu mu sembolize ediyordu? H sembollerinin benzerleri Avustralya yerleri aborjinlerde, bir şamanın bedeninde veya Churinga denilen kutsal taşların üzerinde de bunlar gözüküyor. D yapısındaki dikili taşlarda kayanın güney yüzeyine yontulmuş 7 adet kuş bulunuyor. Bu kuşlar biraz daha dinozora benzeyen, kanatları olmayan, şu anda nesli tükenmiş dodo kuşunu temsil ettiği gözüküyor. Farklı astronomlar, bilim adamları ve araştırma yapan kişiler de 7 kuşun aslında gökyüzündeki 7 kız kardeş ismiyle anılan takım yıldızını sembolize ettiğini de düşünüyorlar. Tanrıların Doğuş kitabının yazarı Andrew Collins, T şeklindeki sütunların hem meleklere uzanan hem de insanın ölümlü yanını anlatan bir betimleme olabileceğini, aynı zamanda astronomik bilgileri yansıttığını kitabında da belirtiyor. Bu soru bizi diğer oval biçimli kült yapılara yönlendiriyor. Örneğin Stonehenge gibi hem oval bir yapısı olan hem de astronomik olarak gökyüzünü gözlemledikleri düşünülen yapı. Bununla birlikte hemen hemen aynı dönemlerde yapılmış İrlanda'daki Newgrange veya Rusya'daki Arkeim gözlemevi. Arkeoastronomlara göre bazı antik yapılar gökyüzündeki olayları, ekinoks dönemlerini, takım yıldızlarını, güneşi, ayı hatta diğer gök cisimlerini izlemek ve gözlemlemek için yapılmıştı. Bu bulgular ışığında baktığımızda acaba Göbekli Tepe'de sadece bir ibadet yeri miydi yoksa gökyüzünü gözlemlemek için yapılan bir yer miydi? Şamanik ritüellerin yapıldığı bir yer miydi? Teorisyenler ise buranın direkt Anunnakilerle bağlantılı olduğunu
ileri sürüyorlar. Çünkü yapılardaki hayvanlara bakıldığında aslında yine Anunnakilerin simgelerin bulunduğu ileri sürülüyor. Göbekli Tepe'nin bir gözlemevi kompleksi olabileceğini, aynı zamanda Hindistanlı astronom Siddharth ve İtalyan astronom Giulio Magli de öne sürüyorlar. Magli, Göbekli Tepe'nin gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius'un göründüğü zamanları kutlamak için yapıldığını ileri sürüyor ve bunu hesaplamalarda da gösteriyor. Siddharth da Göbekli Tepe tapınaklarındaki T sembollerinin ve üzerindeki sembollerin aslında astronomik bilgiler içerdiğini, önceden de belirttiğim gibi D yapısındaki 12 tane sütunun yılın 12 ayını sembolize ettiğini ileri sürüyor. Gözlemevi olabileceği fikrine pek de şaşırmamak lazım. Neolitik dönemdeki insanların doğumu, ölümü, takım yıldızlarının hareketini, gök cisimlerinin hareketini, güneş ve ayın hareketini izliyor olmaları ve bunlarla ilişkilendirilmesi pek de garip olmasa gerek. Evrimsel anlamda düşündüğümüzde insanların daha ilkel olduğunu düşünsek bile belki de bu insanlar bizden yarın öbür gün bu bilgiler açığa çıktığında hem zeka olarak hem de bilgi olarak belki de daha ilerideydiler. O yüzden herhangi bir astronomik bilginin çıkması daha sonrasında ne oldu da bu bilgiler kayboldu noktasını irdelemeye başlayacağız. Peki Göbekli Tepe neden önemli? Neden yapılmıştı ve neden bunu yapan insanlar tarafından gömüldü? Ve Klaus Schmidt'in de dediği gibi aslında Göbekli Tepe tarihte yeni bir sayfa açıyor ve bulunan bilgilerle belki de daha farklı bir derinlikte, daha farklı bir şekilde bir bakış açısı geliştireceğiz. İnsanların veya geçmişi anlayabilmek için gerçekten buradaki yapıların, aslan figürünün, yılan figürünün, balık figürünün, ceylan figürünün ne anlama geldiğini ve bunların neden aynı Mısır hiyerogliflerindeki gibi beraber kullanıldığını anlayabilmek için bunun arasında bir bağlantı geliştirebilmemiz gerekiyor. Kült bilgilere bakmak, ezoterik bilgilere bakmak, astronomik bilgilere bakarak bunların ne olduğunu anlayabilmek gerekiyor.